Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz acil tıp uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Tahir Talat Yurttaş. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Bizler çok deyiz, teşekkürler. teşekkür ederiz. Hocam acil tıp uzmanısınız. O yüzden uzunca bir soru sormak istiyorum size. Acil tıp dünyada ve ülkemizde nasıl kurulmuştur? Acil tıp nedir? Hangi rahatsızlıkları kapsar? Acil tıbbın temelleri ilk Amerika'da atılmaya başlanıyor. 1966 senesinde Ulusal Bilimler Akademisi şöyle bir rapor yayınlıyor. Diyor ki kazalar sonucunda oluşan ölüm ve sakatlıkların oranı modern yaşamın çok üzerinde olduğu için buna dair bir önlem alınması gerektiğine dair bir rapor yayınlıyor. Buna istinaden de acil hastalıklarla alakalı bunların teşhisinin, tedavisinin ve takip sürecinin yapılması için acil odaların yapılmasını öneriyor. Buna istinaden ilk temelleri Amerika'da atılıyor. Tabii bunun Avrupa'ya ve ülkemize yansıması yaklaşık 90'lı yıllara dayanıyor. 93 senesinde Bakanlar Kurulu'nda acil tıp uzmanlığı eğitimi onaylandıktan sonrasında 94 yılında ilk 9 Eylül Üniversitesi acil tıp ünitesi kuruluyor. Daha sonrasında John Fowler önlendiğinde acil tıp ünitesi kurulup ilk adımları Türkiye'de de başlamış oluyor. Sonrasında da günümüze kadar bu süreç artık büyüyen, milyonlarca hastaya hitap eden bir camia haline geliyor. Hocam hastanelerimizde çok yoğunluk oluyor. Evet. Bunun da sebebi işte herkesin bir şekilde acile başvurması. Aslında bu çok doğru bir bilgi şu an vereceğiniz ve izleyicilerimizin gerçekten merak ettiği bir şey. Hangi durumlarda acil servise başvurulmalıdır? Evet, acilin aslında tanımına bakacak olursak acil nedir, acil tıp nedir tanımı? Normal şartlarda 24 saat içerisinde herhangi bir müdahale etmezsek kişinin hayatına, organ ya da uzuvlarının kaybına neden olan durumların hızlı bir şekilde teşhis ve tedavisini kapsayan süreçtir aslında acil tıp. Haliyle bizim toplumumuzda birazcık şöyle bir yanlış yargı oluyor. İki yanlış yargı var daha doğrusu. Hızlı bir şekilde mesela acile başvurma isteği oluyor hastalarda. Atıyorum burnu akıyor, hemen bir acile gideyim. Ya da tam tersi bir durum da oluyor. Belki geçer deyip acil gelmesi gereken hastalar bekliyor, geç kalıyor. Bu sefer bunların teşhis ve tedavi süreci de zorlaşıyor. Yani mesela hangi durumlarda biz acil servise başvurmalıyız? Özellikle işte baş ağrısı. Mesela baş ağrısı nedir? Basit bir şey gibi duruyor ama kişi eğer özellikle şunu tarif ediyorsa bize, hayatında yaşadığı en şiddetli baş ağrısını tarif ediyorsa bu bizim çok hayati bir bulgudur. Ciddi bir altta beyin kanamasını gösterebilir. Bilinç bulanıklığı durumlarının olması, bunların acil bir şekilde başvurması gerekir. Bir acil sağlık hizmetlerine başvurması gerekir. Sonrasında solunum problemlerinin olması, bunları acil bir şekilde hastaneye başvurmaları gerekir. Kişinin konuşmasının bozulması, dizartrik dediğimiz yani dilinin böyle bir dönmemesi gibi durumlar mesela, yüzünde asimetrinin oluşması, kol ve bacaklarında güçsüzlük olması bu bize beyin damar tıkanıklarının bulgusunu gösterir. Bu tarz hastaların hızlı bir şekilde acil servise başvurmaları gerekir. Çünkü ilk saatler hayati önem taşır. Belki bu bulguların geriye döndürülebilmesi için tedavi imkanlarımız mevcut bu hastalarda. İlk 3 saat çok önemlidir bu tarz hastalarda. Onun dışında mesela göğüs ağrısı bizim için hayati öneme sahiptir. Özellikle hangi tip göğüs ağrısına biz acile hızlı bir şekilde başvurmamız gerekir? Göğüste baskı hissinin olması, belli bir noktada değil de yaygın olması, sıkışır tarzda olması, boyuna doğru yayılması, kola, sırta yayılması bunlar kalp krizinin bulgularıdır. Bu tarz bulgular varsa geç kalmadan acil servise başvurmak gerekir. Şiddetli bulantı, kusmalar, karın ağrılarına eşlik ettiği bulantı, kusmalar bunlarda çok fazla beklememek gerekir. Yüksek ateş durumlarında acil servise başvurmak gerekiyor. Her türlü travma durumlarında acil servise başvurmak gerekiyor. Özellikle yüksek enerjili travmalarda acil servise başvurmak gerekiyor. Zehirlenme durumlarında acil servise başvurmak gerekiyor. Aslında çok geniş bir portföyümüz var bizim acil servis anlamında. Ama tabii ki ne oluyor? Bize gelen hastaların bazıları, ya acile gelen her hasta kendisinin en acil olduğunu düşünerek geliyor haliyle. Böyle olduğu zaman da biz de bu hastalığın ayrımını yapmak için belli başlı alanlar ayırıyoruz. Bunlara göre, belli başlı kriterlere göre bu hastaların hangisi daha acil, hangisi daha önce muayene olması gerektiğini yeşil, sarı, belirliyoruz. kırmızı gibi değil mi? Evet, yani burada triyaj sistemimiz devreye giriyor. Triyaj sistemi nedir? Triyaj aslında şudur, Fransızca trier kelimesinden türetilmiştir. Seçmek, ayırmak, kategorize etmek, üçe bölmek gibi anlamlara gelir. Bu ta 13. 14. yüzyıla kadar dayanır, hatta da tıp alanında kullanılması birazcık 19. 20. yüzyıllara dayanıyor. Buradaki amaç şu, acile gelen yoğun bir hasta profili içerisinde eldeki kısıtlı imkanları maksimum düzeyde kullanabilmek için ve içlerindeki kötü hastaları, acil müdahale gereken hastaları seçebilmek için yapılan işlemdir triyaj işlemi.
Nasıl yapıyoruz bunu? Kişi acile başvurduğu zaman bir sağlık çalışanı tarafından ilk değerlendirilmesi, hızlı değerlendirilmesi yapılıyor kişinin. Ondan sonrasında bunun işte nereleri göz önüne alıyoruz burada? Kişinin şikayetleri, başlama süresi, orada kişinin vital bulguları demişti, tansiyonuna bakıyoruz, oksijen değerlerine bakıyoruz, ateşine bakıyoruz, nabzına bakıyoruz. Buradaki anormalliklere göre belli kategorilere ayırıyoruz. Bizim Türkiye'deki kullandığımız triyaj sistemi, üçlü triyaj sistemi, yeşil, sarı ve kırmızı olarak kullandığımız triyaj sistemi. Yeşil alan triyaj sistemi biraz daha aciliyeti olmayan, bekleyebilecek hasta grubunu aldığımız hasta grubu. Sarı alan ise beklemesi, daha az beklemesi gereken hasta grubu. Kırmızı alan ise artık bizim için en acil hasta grubudur. Yani hayati fonksiyonlarının bir an önce bozulabileceği, ondan dolayı bir an önce müdahale gereken hasta grubudur. Kırmızı hasta grubu. Bizim aslında ilk müdahale etmemiz gereken hasta grubudur. Yoğunluktan dolayı tabii ki biz zorlanıyor muyuz? Evet, zorlanıyoruz. Bazen böyle bir acil olmayan hastaları acil hastalardan ayırmakta da zorlanıyoruz. Neden dolayı? Çünkü imkanlarımız kısıtlı olabiliyor. Acildeki hekim sayımız az olabiliyor. Hasta yoğunluğu çok fazla olabiliyor. Haliyle böyle durumlarda bazen gerçek acil hastalar aralarda mağdur olabiliyor. Sınırlarımız keskin midir? Değildir tabii ki. Yani böyle bir atıyorum yeşil alan diye biz mesela başlangıçta ayırmışızdır hastayı. Ondan sonrasında o süreçte hasta kötüleşebilir mi? Kötüleşebilir tabii ki. Tekrar değerlendirmek gerekiyor idealinde orada beklerken hastayı. Kötüleşme durumu varsa bunu sarı alana, kırmızı alana çekme gibi bir durumda oluşabiliyor tabii ki. Şimdi aslında şeyden bahsedecektim, soracaktım. Acile gelen hastalardaki süreç nasıl ilerliyor? Bundan bahsedecektim. Siz bayağı bir birazcık evet bahsetmiş olduk. Ama şöyle sormak istiyorum. Peki sonraki süreçte hastaların ilk müdahalelerini yaptıktan sonra diğer birimlere yönlendirilmesi nasıl oluyor? Yani oradaki süreç nasıl ilerliyor? Evet. Şimdi hasta bize ilk geldiği zaman bir sağlık personeli tarafından biraz önce bahsettiğimiz triyaj işlemi uygulandıktan sonrasında ilgili alana yönlendiriliyor. Daha sonrasında burada hekim tarafından hastanın muayenesi yapılıyor. Muayenesi yapıldıktan sonrasında bazı hastalarımız direkt tedavisi düzenlenip taburcu edilebilir. Yeşil alandaki hastalar. Bazı hastalarımızda doktorun şüphelendiği duruma göre tetkik ve tedavi süreci başlıyor. Hastanın işte laboratuvar tahlilleri yapılabiliyor. Gerek görülürse işte görüntülemeleri yapılabiliyor. Röntgendir, ultrasondur, tomografidir, MR'dır. Bu süreç başlıyor ve gerek varsa da tedavisi de bir an önce başlıyor bu süreçte. Daha sonrasında bütün bu sonuçlar bittikten sonrasında, sonuçlandıktan sonrasında tetkik ve tanı aşaması hasta bizi bir yere yönlendiriyor. Sonuçlarını netleştirmişsek eğer bu aşamada da taburcu olabiliyor. Yahut da başka bölümlere bizim bu hastayı konsültasyon dediğimiz danışma işlemi yapmamız gerekebiliyor. Bu bir bölüme veyahut da birden fazla bölüme yapmamız gerekebilir. Burada multidisiplin olarak diğer hekim arkadaşlarla beraber ortak bir karara varıp bu aşamadan da hastanın taburculuğu planlanabiliyor. Ya da hasta eğer durumuna göre, tanısına göre servise yatabilir, yoğun bakıma geçebiliyor buradan veyahut da duruma göre anjiyoya gidebilir ya da ameliyata gidebilir ve buradan artık diğer bölümlerle beraber ortak bir karar verdikten sonrasında hastanın hangi alanda sonuçlanacağını netleştiriyoruz. Hocam peki siz biraz önce bahsettiniz kırmızı alan, sarı alan, yeşil alan diye. Bunların bir ayrımı yapılıyor. Bu ayrımı biz aslında böyle hani basit bir şekilde nasıl yapabiliriz? Yani sarı, yeşil, kırmızı ayrımını basit bir şekilde yani ani gelişen bir durum var mı yok mu? Kişinin ondan sonra rutinin atıyorum nefesi hızlanabilir mesela, bilinçle alakalı değişikliği olabilir, sıcak olabilir kişi. Böyle durumlarda artık bu yeşil alandan ziyade biraz daha böyle bir sarıya, kırmızıya kayabilecek parametrelerde bizim açımızdan. Şikayetlerin başlangıç süresi, daha öncesinde var olan hastalıkların olup olmaması, mesela hastanın daha önceden kalp krizi öyküsü vardır, göğüs ağrısı başlamıştır. Bu ağrısının önceki ağrılarına benzeyip benzememesi mesela bizim ayrıca da kullandığımız şeylerden birisidir. Yani bunların hepsine birden bakıp da bu hastanın aciliyetinin olup olmadığını, sarı mı, yeşil mi, kırmızı mı ayrımını yapmak gerekiyor. Evet. Peki acile gelene kadar yapılması gerekenler nelerdir? Evde veya iş yerinde böyle bir durumla karşılaştık. Buradaki ilk yardım neyi kapsar? Evet, ilk yardım geniş bir kapsamlı bir konu aslında ve bizim toplum olarak da aslında ilk yardım konusunda birazcık geride kalıyoruz. Çünkü ilk yardım bilme oranımız bizim toplumda yaklaşık %0,5'lerde. Avustralya'da bu süreç %80'lerdeyken %0,5'lerde. Bunun için önemli, kazaların veyahut da acil müdahale gereken durumların çoğunluğunun %50'si daha doğrusu ev şartlarında oluşuyor. O zaman bizim evdeki bireylere kadar herkese aslında ilk yardımı öğretmemiz gerekiyor. Peki ilk yardım nedir? İlk yardım acil müdahale gereken bir durumun kaza sonucunda ve ani hastalık sonucunda oluşan bir sürecin ilk yardım ekipleri, profesyonel sağlık ekipleri gelene kadar veyahut da biz onlara ulaşana kadarki süreçte elimizdeki imkanlar doğrultusunda yaptığımız işlemlerdir aslında, müdahalelerdir ilk yardım.
İlk yardımdaki amaç nedir peki? Kişiyi hayatta tutmaya çalışmak, acısını azaltmaya çalışmak, var olan hastalığın ilerlemesini önlemeye çalışmak veyahut da iyileşme sürecine başlamaktır. Bütün bunları kapsar ilk yardım. Peki ne yapabiliriz biz? Yani bazı basit şeyler bile bazen kişinin hayatta kalmasına veyahut da bazı organların kaybına engel olabilir. Atıyorum basit manevralar, işte kanaması olan bir hastanın üzerine bası yaparak kanamasının durdurulması, basit bir burun kanaması bile olabilir. Veyahut da bir damar kesesi de olabilir. Yapacağımız küçük bir müdahale aslında orada kişinin ciddi kan kaybına engel olabilir. Bilinci kapanmış bir kişide havayolu açıklığı için gerekli bazı manevraları yapmak bu kişinin rahat nefes alıp vermesini sağlayabilir. Sonrasında eğer kişinin bilinci kapanmış, solunumu yoksa, böyle kişilerde gerekiyorsa kalp masajına başlamak bile diğer profesyonel sağlık ekipleri gelene kadarki süreçte kişiyi aslında hayatta tutmaya yönelik çok önemli hamlelerdir. O yüzden ilk yardım toplum olarak daha fazla bilmemiz gereken, daha fazla eğitilmemiz gereken konulardan birisi. Basit hamleler, basit müdahaleler bazen kişiyi hayatta tutmaya kurtarabiliyor. Gerçekten çok önemli bir konu bence. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok Ben teşekkürler. teşekkür ederim. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz acil tıp uzmanı doktor öğretim üyesi Tahir Talat Yurttaş'tı. Kendisiyle acil tıp hakkında konuştuk. Çok keyifli bir sohbetti. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.